Merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Yeni bir haftaya giriyoruz. Sadece yeni bir hafta değil, önemli adımlar atacağımız, yeni oluşumlara gireceğimiz bir haftaya başlıyoruz. Evet, Deniz Altın Astroloji kanalındasınız. Ben astrolog Emine Coşkun ve tüm izleyicilerime, şu an beni izleyen, ilk defa kanalıma denk gelen, kanalımıza yeni abone olan herkese sevgiler. Yıllardır beni yalnız bırakmayan sevgili değerli dostlarım, takipçilerim, sizlere de çok teşekkürler ve yine hatırlatmamızı yapalım. Lütfen yayını beğenmeyi ve paylaşmayı, özellikle de tabii ki abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bizden bu küçük teşekkürü lütfen esirgemeyin diyorum. Evet sevgili dostlar, 12-18 Şubat haftasındayız ve 10 Şubat'ta yaşadığımız yeni ay, Kova yeni ayı hayatımıza neler katacak ve bu hafta bizi nasıl bir enerji bekliyor? Önce değişim ve dönüşümü çok vurguladık. Kova çağına girdik ve Kova yeni ayı da bu anlamda çalışacak. Biraz sonra bu dönüşümü biraz daha açarak size anlatacağım ve burçlar üzerinde bu dönüşümün ne kadar bilinçli, farkında çalıştırabileceğimizin tiyolarını da sizlere vereceğim. Evet sevgili dostlar, şimdi yeni haftaya önemli etkilerle başlıyoruz. Çünkü gökyüzünde gerçekten Kova enerjisi çok güçlü ve bu hafta buraya 2 gezegenimiz daha katılıyorlar. Evet, en önemlisi tabii ki Mars. Bu hafta Mars enerji motivasyon gezegenimizde artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü. Tabii ki tüm sevdiğimiz herkesin de sevgisini kazanmak, Sevgililer Günü'nü kutlamak için mutlaka birçoğumuz, özellikle gençler arasında tabii ki daha da önemlidir. Sevgililer Günü'nü kutladığımız gün kutlu olsun bu arada, hepimizin sevgi ve sevgililer günü. 14 Şubat Çarşamba günü Mars-Plüto kavuşumu yaşayacağız sevgili dostlar. Ve bu haftanın ikinci önemli gezegen geçişim. Tabii ki bu da yine Sevgililer Günü dedik. Sevgi, ilişkiler, aşk, para. Gezegenimiz Venüs. Aynı şekilde o da bu hafta yine Kova burcuna geçer ve Venüs'ün Kova burcuna geçmesi 16 Şubat Cuma günü olacak ve hemen ardından cumartesi günü, yani 17 Şubat cumartesi günü bu sefer Venüs Plüto ile kavuşacak. Kavuşum enerjileri astrolojide en güçlü enerji biçimleridir. Bilhassa hemen 14 Şubat'ta Mars'ın Plüto ile kavuşması özellikle tabii ki güçlü bir enerjiyi açığa çıkaracak. Bizim hayatımızda dönüşümü yaratacak ama bilinçli dönüşümü yaratacak enerjileri çıkaracak. Biraz sonra detaylara gireceğim. Bir takım bilhassa Venüs'ün Plüto ile kavuşması ilişkiler boyutunda çok farklı yollara gideceğimizi de işaret ediyor. Cumartesi günü Venüs Plüto kavuşumu, Uranüs Merkür karesi var. Tabii ki bu ilişkiler anlamında, belki de sadece ilişki olarak düşünmeyelim bunu. Toplumsal alanda çalışacaktır. En güçlü etkisi böyle olacaktır. Çünkü kova demek ki, özellikle Plüton'un kovası da toplumsal enerjiyi etkiler, toplumsal bilinci etkiler ve bu bilinç enerjisi de tabii ki bizim toplumsal alanda, yani sosyal alanlarımızda. Bu ne demek? Görünür olduğumuz, insanlarla sosyalleştiğimiz, bunlar en çok ilişkilerimiz olacak. Çünkü ilişkiler de buraya çok önemli katkıda bulunuyor ve bir takım ilişki enerjilerinin artık değişmesi gerektiğini, artık oradan uzaklaşmamız gerektiğini, bunu kendimiz isteyerek, bilinçli olarak eğer yönetebilirsek, yani orayı şekillendirebilir, eğer detaylandırabilirsek, yani gerçekten bu toplumsal bilinci çalıştıran kova stelyumunu doğru kullanabilirsek, yaşamlarımızda olumlu etkilerini görebiliriz. Genellikle olumsuz olarak değerlendirilir. Neden? Çünkü savaş gezegeni Mars, Plüto değişimdir. Gücün manipülasyonu olarak da düşünebilirsiniz. Mars'ın etkisinde Plüto'yla güçlü bir dönüşümdür bu ve maddi konular, yani finansal konularda da bizim için belki biraz toplumsal alanda da zorlayıcı etkileri çalışabilecek. Şöyle haftayı günlere göre hemen özetleyip hemen burçlara geçeceğim. Sizi çok bekletmeyeceğim sevgili dostlarım. Evet, bu hafta 12 Şubat
Pazartesi günü biraz daha duygusal bir enerji aktif olacak. Biraz daha içe dönüş enerji çünkü Ay Balık burcunda olacak ama hemen saat 16.38 sonrası. Bakın haftaya pazartesi günün akşam üzeri saatlerinden sonra Ay Koç burcuna geçer ve enerji ve aktivasyon çok güçlü çalışacaktır. Koç tabii ki bizim ilk burcumuz, ilk gezegen, harekete geçme, eylem alma. Bu arada Mars 29 derece tabii ki daha henüz şeye girmemiş olacak Kova burcuna. Burada toplumsal alanda aslında zorlayıcı etkilerini çalıştırabilir. Dikkat etmemiz gereken bir enerji akışı olacak. Özellikle akşam saatlerinden sonra. Hemen 13 Şubat Salı günü. Evet, bugün arkadaşlar Mars Kova burcuna geçiyor. Ama bakın Mars Kova'ya geçtiği gibi bilinç düzeyimizde önemli değişimler, farkındalıklar yaşatacaktır bizlere ve Venüs'ün güzel bir Neptün'le seksili var ve Ay düğümlerle de Şiron'la da kavuşumda olacak. Kadersel diyorum. Kadersel demek zorundayız arkadaşlar. Bakın şu koltuğun dirseğini görüyorsunuz değil mi? Şu koltuk çok saygıdeğer bir koltuk. Ben bu koltukta şurada dirseklerimi çürüttüm. Arada buraya göz takılanlar bunu hatırlasın. Yıllarca bazı şeyler için özellikle kendimi geliştirmek diyelim. Çalışma hayatımda, özel hayatımda ki özellikle en çok tabii sosyal hayatımda da bunu çok yaşıyorum ve bu anlamda sizlere bilgi aktarmaya çalışıyorum ve bunlar gerçekten çok gözlemlenmiş, değerlendirilmiş, yaşanmış. İşin doğrusu da sizlere aktarırken bunları gerçekten bilinçli şekilde anlatıyorum, değerlendiriyorum. Bunu unutmayın lütfen. Çok önemli, çok değerli bir zaman dilimindeyiz ve bu değerli zaman dilimini de hemen 14 Şubat Çarşamba günü bu dönüşümü hayata geçirebilirsiniz. Burada toplumsal alanda zor çalışacak. Göreceksiniz zaten dünyanın, ülkemizin önemli ölçüde bir sancı içinde, dünya bir sancı içinde. Bir savaş, bir kaos, egolar savaşıyor. Bu egoların savaştığı ve eğer biz ilişkilerimizde bu ego seviyesini, bilinç seviyesini biraz daha aşağılara, ego seviyesini özellikle düşürebilirsek, bizim içinden çıkmamız gereken tüm olumsuz enerjileri, topluluklar, aile, arkadaşlar, sosyal hayatımız, bunları bize çok kolaylıkla, hiç sanmadığınız, hiç ummadığınız kadar kolaylıkla getirebilir. Evet efendim, 15 Şubat Perşembe gününden itibaren Ay artık Boğa burcuna geçer. Biraz sakinliyoruz aslına bakarsanız. Maddi manevi güvenlik, biraz daha huzur, konfor, keyif gibi enerjiler devreye giriyor. Ve gerçekten 15 Şubat günü Merkür Şiron seksili var ay düğümlerle. Bu ne demek? Bizim iyileşmemiz için gökyüzü resmen bir ayna tutuyor bize. Şifalandırma enerjisidir. O yüzden bugün bence kullanın. Önce kendiniz için, sonra içinde bulunduğunuz durum için, sonra sosyal yaşamınızda, bazı iş hayatında, eğitim hayatında, özel ilişkilerinde, kariyerinde bunu değerlendirsin lütfen. Evet, çünkü ayın Boğa burcu seyri aynı zamanda para enerjisini de aktif ediyor. Hemen 16 Şubat Cuma gününe bakıyoruz. Venüs artık Kova burcuna geçer ve ilişkilerde bireyselleşme dönemi başlar. Evet, daha çok aslında biraz daha geniş bakmayı işaret ediyor. Ama ilişkiler bakımından baktığımızda da soğuk rüzgarlar estirir. Havayı da bu arada havalar da çok soğuyacak. Yani mevsimsel olarak da önemli, hızlı, ani geçişler yaşayacağız. Zaten Plüto Kova ve Mars burada. Dolayısıyla da biraz soğuk rüzgarlar estirir ve bu anlamda ilişkiler adına da bunu söyleyebiliriz. Biraz bireyselleşiyoruz, biraz içe dönüyoruz. Belki biraz daha empatik kurma yeteneğimizi arttırmamız gerekecek. Bu anlamda Venüs Plüto kavuşumu gerçekten cumartesi günü Ay'da ikizlere geçiyor. Uranüs, Venüs, Merkür karesi var. Özellikle Uranüs, Merkür karesi var. Bu anlamda ani yön değişimleri, ani rüzgarlar getirebilir. Fikirsel anlamda değişebiliriz, yönümüzü değiştirebiliriz. Cumartesi günü iletişim, bilgi dediğimiz biraz daha toplumu ilgilendiren konularda, özel hayatımızda ama en çok
yakın çevremizde olan ilişkilerimizde bunu yaşayabiliriz ve pazar günü yine Ay İkizler Burcu'nda devam edecekmişiz. Unutmayalım, Ay İkizler'de cumartesi ve pazar günü. Bu arada tabii ki Kova burcunda da bir bilgiyi iyi değerlendirme, öğrenme, mantıklı düşünme, bilinçli bir şekilde hayatımızda yaşanması gereken ya da niyet ettiğiniz, hayatınızda yaşamak istiyorsunuz. Ben bunu istiyorum. Demek yerine aslında onu daha böyle şekillendirerek, daha bilinçli şekilde hareket etmek. Sadece istemek yetmiyor. Onu hayata geçirebilmeniz için biraz farkında, biraz daha geniş bakmamız gerekiyor. Böyle düşünebiliriz. Evet sevgili dostlarım, önemli günlerden geçiyoruz. Size tavsiyem, lütfen hayatınızın önemli köşe noktalarındaysanız bu bilinç diyorum. Kova burcunda bu kadar güçlü bir stadyum varsa bu toplumsal bilinci çok ilgilendirir. Dolayısıyla da düşündüklerimize biraz daha dikkat edelim. Sadece kendi menfaatlerimiz için değil, kendi niyetlerimiz, isteklerimiz başkasının hayatından nasıl etkiler yaratacak? Eğer olumluysa bunları gerçekten dönüştürebiliriz. Eğer olumsuz, başkasına zarar verecek, başkasının hayatında negatif çalışacak bazı düşünce ve fikirler, idealler, planlar unutmayın çalışmayacaktır. Evet sevgili dostlarım, şimdi bu bölümün sonuna geldim ve önemli bir açıklama yapacağım. Yeni bir astroloji eğitim programı başlattım. 27 Şubat günü derslerimiz başlıyor ve her salı günü yaklaşık 2-2,5 saatlik bir ders planımız var. 12 hafta sürecek. Bu isterseniz astrolojiye sadece ilginiz olsun, birazcık da olsa bilginiz olsun ya da orta seviyede bir astroloji bilgisine sahip de olabilirsiniz. Her ne olursa olsun bu eğitim programı çok farklı bir içerik var içerisinde. Çünkü size eğitim süresince oluşturulan ya da vereceğimiz kaynaklar diyelim tabii ki çok önemli olacak. Ama bir de bu müfredata, yani benim uyguladığım müfredata uygun sizin çok araştırarak elde edebileceğiniz bazı bilgiler bir kitapçık haline getirildi. Ve bu eğitime katılan arkadaşlar bu kitapçık sayesinde daha hızlı, biraz daha kolay adapte olabileceğiniz bir eğitim planı bu. Eğitimler Zoom üzerinden verilecek ve kayıt altına alınacak sevgili dostlar. Bu eğitimlere katılmak isteyen arkadaşlara da yine buradaki bıraktığımız telefon numarasından bir mesaj atarak katılabilirsiniz. Bu arada bu eğitimler biraz butik bir eğitim diyebiliriz. Sınıfıma sadece 12'şer kişilik kontenjanları açıyorum. Daha birebir kontak kurabileceğimiz, soru cevap şeklinde ilerleyebileceğimiz bir model bu. O yüzden de 12'şer kişilik sınıflar. İlk sınıfımız 27 Şubat'ta başlıyor ve devamında, eğer tabii bu da katılımla ilgili olacak, katılımın seviyesine göre diğer sınıflarımızı da başlatmış olacağız. Katılmanızı bekliyorum efendim. Çok önemli düzeyde etkili, hayatınıza çok şey katacağınız ve sadece astroloji öğrenmeyeceksiniz. Hayatınıza ve gezegenlere daha derin bakmayı, daha derin bakarak klasikleşmiş, kalıplaşmış astroloji terimlerinin dışında bakmayı öğreneceğiz hep birlikte diyorum. Ve şimdi evet, bakalım haftalık burç yorumlarımızda neler var? Geliyorum hemen. Sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olan dostlar, evet bu hafta sizin yönetici gezegeniniz Mars artık burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak. Gökyüzünde sosyal platformlarınızı, sosyal ilişkilerinizi, toplumsal konuları çalıştıran bir aktivasyon olacak. Yeni ay bu alanda doğdu ve bu hafta önce Mars sırasıyla haftanın sonlarına doğru Venüs Kova burcuna geçer ve sizin sosyal ilişkilerinizi ve o alanda gelişen tüm girişimlerinizi, adımlarınızı, niyetlerinizi hayata geçirmeniz için önemli destekler verecek size. Öncelikle haftanın ilk günün biraz sakin, geri planda başlayabilir. Fakat
hemen pazartesi akşam saatlerinden itibaren çarşamba gününe kadar Ay burcunuzda, yani Koç burcunda. Bu şu demek: hayatınızın, yaşamınızın bu diliminde özellikle bu 2,5 gün düşünmek ya da düşündüklerinizi hayata geçirmek, harekete geçmek, eylem planlarınızı ortaya koymak, fikir beyan etmek, anlaşmalar sağlamak için sizin için önemli bir enerji olacak. Ayın her ay içerisinde bir gün mutlaka Ay burcumuzda seyreder ve bu bizim için önemlidir. Ve siz bir yükselen ya da burcu Koç birisiyseniz bu haftanın salı ve çarşamba günleri sizin için en önemli kararların, fikirlerin ortaya geçtiği bir süreç. Evet, kariyer evinizden Mars artık ayrılıyor. Oğlak burcundaki dizilimler dağıldı. O alanda biraz daha rahatlıyorsunuz sevgili koçlar. İşle mücadele, kariyerle mücadele zamanlarınız artık geride kalıyor. Taşlar yerine oturmuş olabilir ama biraz daha sosyal bilinçle hareket edeceğiniz bir süreç. Ve bu haftanın ikinci yarısından itibaren sizin için para dinamikleri devreye girecek. Evet, ve bu Perşembe günü itibariyle devreye giriyor. Perşembe ve Cuma maddi konularınızı konuşuyor olacaksınız. Para transferleri, maddi konulardaki beklentileriniz veya bir takım harcamalarınız olabilir. Bunlar yatırımlar olabilir. Ve bu hafta sevgililer günü, sevgili Koç burçları ve en çok bu hafta ilişkiler boyutunda eyleme geçecek burçlardan bir tanesi de sizsiniz. Çünkü tam o alanınızın yoğun olduğu, karşı tarafında önemli bir etki bırakan bir süreç olacağı için pahalı hediyeler, maddi değeri yüksek hediyeler yerine bence biraz anlam yüklü hediyeler düşünebilirsiniz. Eğer böyle bir planınız varsa tabii ki. Mesleki anlamda parasal konularda bu haftanın şanslı, hatta para yönetimini önemli şekilde ortaya koyacak, ancak dikkat edin. 14 Şubat, 17-18 Şubat önemli olacaktır. Maddi konular, yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde para transferleri, beklentiler, verilen borçlar, alacaklar ya da yapacağınız sözleşmeler. Çünkü Koç burçları sosyal alanda çok önemli işbirliklerine doğru gidiyorlar. Yeni aktif olacak projeler maddi kaynakları ortaya çıkarabilir. Finansal konularda biraz düşünebilecek süreçler meydana gelebilir ve bu haftanın yine özellikle yakın çevreleriyle iletişim içinde olacakları bir burç grubusunuz ve cumartesi, pazar, cuma akşam saatlerine itibaren yakın çevre ilişkilerinize biraz daha zaman ayıracaksınız. Oranın kalitesini arttırabilirsiniz. Bilgi ve iletişim paylaşımları özellikle pazar günü daha da güçlü çalışacaktır. Cumartesiye biraz dikkat diyelim. Çünkü anlaşmazlıklar ani fikir değişimleri getirebilir. Eğer burada önemli bir konunuz varsa, ki burası Merkür yönetiminde ve Merkür de şu anda Kova burcunda, bu alandaki dengeyi kurmanız iyi, hesaplar yapmanız gerekebilir sevgili Koç burçları. Yani bu hafta kendi enerji alanınızı sosyal enerji alanınızla bağlayacağınız bir hafta olacak. Umarım her şey istediğiniz gibi gider. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın efendim. Boğa ve yükselen burcu boğa olan dostlar, haftanın en değişeni sizsiniz. Evet, gökyüzü resmen yaşamınızın başka bir yöne akması için sizi zorluyor ama bu zorluklar sizin iyiliğiniz için. Evet, bu hafta yönetici gezegeniniz Venüs Kova burcuna geçiyor. Mars enerji ve motivasyon gezegenimiz, o da Kova burcuna geçiyor ve Kova burcundaki yeni ay zaten kariyerinizde ve hayatınızın tepe noktasında çok ciddi bir dönüşüm enerjisi var. Bu dönüşüm sizi mesleki anlamda dönüştürür. Yaşamınızın şu ana kadar gittiği yolda başka yollara götürür. Bu sizin bugüne kadar çalışıp emek verdiğiniz, tercih ettiğiniz tüm yollarda başka bir yere evrilmenize neden olabilir. Evet, bu haftanın en güçlü enerjisini bu anlamda alan burçsunuz ve bu sadece bu haftayla sınırlı kalmayacak ama en önemli etkiyi tabii ki bu hafta
yaşarsınız. Mesleki anlamda geçişler, yenilikler, yeni adımlar, ailevi konularda, belki kişisel gelişimde yaşamınızı önemli ölçüde değiştirecek güçler. Bunlar kadersel olur, tesadüfen karşınıza çıkar. Bu bir tesadüf de değildir. Mutlaka bunu düşünmüş, irdelemiş, hayalini de kurmuş olabilirsiniz. Ve bunlar kadersel olarak hafta içinde aslında bir değişim ve dönüşümü işaretler. Ve bu hafta öncelikle şunu söyleyelim, toplumsal konular, sosyal çevre, arkadaşlar vesaire gibi enerjilerle başlayacaksınız bu haftaya. Ve hemen salı, çarşamba günleri biraz daha arka plan enerjiler çalışacaktır. Bu sizin alt beyin dediğimiz aslında alt bilinçle ilgili belki de olacaktır. Bilinçaltınızı önemli ölçüde neyle doldurduysanız, bilinçaltınızda nasıl bir enerji çalışıyorsa işte bu 2 gün sizin için önemli olacak. Çok hızlı düşünebilir. Hemen hayata geçirmek için acele etmeyebilirsiniz. Etmeyin de zaten. Çünkü 14 Şubat günü Mars Plüto'yla kavuşur ve Ay da hala Koç burcunda olur ve burada güçlü bir bilinç seviyesi oluşabilir. Hayatınızın enerjisel anlamda frekansları resmen değişiyor sevgili boğa burçları. Evet ve önemli bir hafta, Sevgililer Günü haftası. Hepinizin Sevgililer Günü de kutlu olsun. Şimdi efendim 15 Şubat Perşembe günü bütün boğalar için önemli ve bu hafta tıpkı koçların olduğu gibi boğalar için de o gün ay artık burcunuza geçer. Yani ay boğa burcunda ilerler Perşembe ve Cuma günü, cumartesi sabah saatlerine kadar. Bu da sizin için artık eyleme dönüştürme zamanıdır. Neyi hazırsan ya da neyi hazırladıysan, neyi planladıysan, farkında olup ya da farkında olmadan neler düşündüysen onlar hayata geçebilir, karşına çıkar. Ve bu zaman dilimleri bizim için kadersel dediğimiz zaman dilimleridir. Ama tabii kaderimizi de biz belirliyoruz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. İlişkiler yönünde güçlü çalışır efendim. Düşündüğünü hayata geçirmek, harekete geçmek için önemli bir süreç olacak. Özellikle 16 Şubat Venüs Kova burcuna geçer. Bu sizin için önemli çünkü Venüs sizi yöneten bir gezegen. 16 Şubat itibariyle bu anlamda biraz daha rahat bir sürece geçiyorsunuz. Venüs'ün kontrolünde olan her yer tabii ki zaman zaman zorlar ama bir değişimi, bir dönüşümü de oraya mutlaka getirmiştir. Yaşamınızda gittiğiniz, yaptığınız, ettiğiniz, paylaşım içinde olduğunuz mesleki anlamda ya da sosyal anlamda ne varsa orayı ciddi bir sorgulama altına aldırır. Sevgili dostlar, mesleki anlamda önemli adımlar atma zamanı olabileceğini söyleyebilirim. Evet efendim, Ay Boğa burcunda ve gece saatlerinden itibaren bu haftanın parasal konularla yine önemli şekilde haşır neşir olacak burcu da sizsiniz. İkizler cumartesi pazar yani Ay İkizler burcunda, bu da ne demek? Tüm boğa ve yükselen burcu boğaların finansal konularını özellikle çalıştıracak ama olumlu yönde çalıştıracak. Çünkü İkizler burcunda bir kova yönetiminde, yani Merkür de kovada, çünkü bu kadar güçlü bir kova platformu varsa gökyüzünde, sizin kendi beceri ve yeteneklerinizle para kazanma, yeni bir yola gitme gibi anlamda bence güçlü çalışır. Kariyerden bir para gelebilir, maaş artışı talep edebilirsiniz. Kendi özgüveninizle bunu yaparsanız, yani hak ettiğinizi düşündüğünüz. Gerçi hepimiz her şeyi hak ettiğimizi düşünüyoruz ama emeklerinizin karşılığını almak için önemlidir. Bu anlamda harcamalara biraz dikkat diyelim burada. Bu anlamda doğru bir enerji çalışsın. Cumartesi günü sürprizli bir gün gibi gözüküyor. Evet, Venüs Plüto kavuşumu, Ay Merkür karesi var ve Ay Merkür karesi nerede? Para enerjisini aktifleştiriyor. Beklemediğin yönde bazı gelişmeler olabilir. Beklemediğin şekilde harcamalar çıkarabilir. Ya da fikirsel anlamda bazı değişimler götürür. Uranüs bu, bir yenilik katmak istersin. Çabalarınız sonucunu almak için burada da böyle çalışacaktır. Finansal konulara özellikle hafta sonu biraz dikkat diyelim. Ve pazar günü de yine Ay hala İkizler Burcu'nu seyrediyor olacak ve bu hafta
düşündüklerini hayata geçirebilecek, finansal konuda önemli gelişmeler yaşayacak, kariyerinde bazı geçişlerin altını şöyle kalın kalın çizecek bir zaman dilimi sizi bekliyor. Sağlık olarak iyi bir haftadasınız efendim. İlişkiler bazında baktığımızda evet ilişkiler güçlü çalışacak gibi duruyor ve özellikle de haftanın ilk günü ilişkiler bakımından bence daha şanslı olabileceğiniz bir günde olacaksınız sevgili boğa burçları. Umarım her şey istediğiniz ve dilediğiniz gibi geçer. Yaşamınızda sınırsız, sonsuz, güzel kapılar açılsın. Görüşmek üzere. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar. 12 Şubat haftasında size neler mi bekliyor? En şanslı burçsunuz. Bu haftanın da aslında önümüzdeki sürecinde. Çünkü bu kadar güçlü bir kova yayın ayının ardından bu hafta oraya Mars ardından Venüs geçer ve hava elementindeki bu kadar güçlü bir eğilim. Tabii ki sizin doğum haritanızda da eğer hava elementinde çok yerleşiminiz varsa yükseleni, güneşi, Merkür'ü, Venüs'ü vesaire bu size inanılmaz olumlu çalışacaktır. Uzak seyahatler, uzak hedefleriniz, yeni belirlediğiniz hedefleriniz, değiştirmeniz gereken planlarınız, seyahatler, yurt dışı ile ilgili konular, bilhassa eğitim gibi konular için harika bir süreçtesiniz. Lütfen değerlendirin, farkında olun, bilinçli hareket edin ve onu çok güzel şekilde hayata geçirmeniz için gökyüzü inanılmaz destekliyor. Evet, yine bu haftanın önemli kararlar verecek burçlarından dördüncüsüsünüz efendim. Bu ne zaman? Hafta sonu itibariyle ama haftanın başında. İlk gün özellikle biraz işle, belki kariyerle ilgili konular, oradaki bazı yenilikler ya da planlar, görüşmeler, konuşmalar devrede olurken hemen ilk günün akşam saatlerinden sonra Salı ve Çarşamba günü en sosyal bu haftanın içeriklere imza atacak, sosyal ortamlarda boy gösterecek, sosyal ilişkilerini güçlendirecek. Hatta bu hafta Sevgililer Günü belki o anlamda da güzel paylaşımlar içinde olacak. Kadersel tanışmalar, evet kadersel tanışmalar yaşayabilme olasılığınızı artıracak 1-2,5 gün. Değerlendirin efendim. Ay Koç burcunda ilerliyor olacak. Tanışmak, girişmek, adım atmak, projelendirmek. Mesela önemli bir işi, bir planı arkadaşlarınızla projelendirmek anlamında çalışabilecek Salı ve Çarşamba günü bu anlamda değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ama şimdi 14 Şubat günü bir Mars-Plüto kavuşumu var. Sizin için çok olumsuz çalışacağını düşünmüyorum ama çok güçlü bir dönüşüm habercisidir. Çok sürpriz haberler de alabilirsiniz efendim. Evet, haftanın hemen ikinci yarısından sonra biraz sakin arka plan enerjiler çünkü çalışacak. Perşembe ve Cuma günü düşünmek için kendinize zaman ayırın. Bilinçaltınızda bilinçli ya da bilinçsiz düşündükleriniz, hayal ettikleriniz, farkında olmadan hayatınıza gelen bazı işte düşünceler, fikirler. Bunlar çalışacaktır. O yüzden buraya çok dikkat lütfen. Ne istediğimizi bilinçli, ne düşündüğümüzü bilinçli yapmak zorundayız. Biraz karamsar modumuzu düşürebiliriz ama hemen cumartesi günü artık ay burcunuza geçer. Yani ikizler burcuna geçer ve hafta sonunda cumartesi, pazar niyetlerinizi, planlarınızı, düşüncelerinizi, ilişkiler boyutunda belki kararsızlıkları karara bağlayabilecek bir enerji var. Ama cumartesi günü şöyle bir şey var. Venüs, Plüto kavuşumu var. Uranüs, Merkür'le kare yapacak. Ani yön değişimleri getirebilir. Ve tabii sizin burada doğum haritanızdaki yerleşimler de etkili ama ani gelişen fikir değişimleri bazı oyunları bozabilir. Bakın oyun diyorum. Aslında bu olması gereken olabilir ama bizi şaşırtabilecek yön değişimleri de getirebilir. Lütfen dikkat edin. Cumartesi günü için söylüyorum bunu. Sevgili ikizler ve pazar günü de yine bizim için aynı enerjiler, yani sizin için aynı enerjiler çalışacak. İnanılmaz yoğun bir telefon ve bilgi trafiği içerisinde olacaksınız. Bunları yönetmek önemli olabilir. Çünkü bu süreçte adım attığımız, içine girdiğimiz her durum bizi uzun vadede etkileyecek. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet, böyle bir hafta bilinçli hareket edersek eğer ne düşündüğümüzü iyi analiz edebilirsek bu bize başarı olarak geri dönecektir efendim. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlar. Hayatınızda neler mi değişiyor? Evet, yeni ay ve bu hafta oraya geçecek, Kova yeni ayının yanına geçecek bir Mars var, bir Venüs var ve yaşamınızda değişen kısım paylaşılan kaynaklarınız. Evet, biraz kriz yaşadınız. Birazcık daha belki bu anlamda yol almak ya da yol kat etmeniz gerekebiliyor ama yaşamınızın ilerleyen bölümlerinde parasal konular, borçlarınız, krediler, vergiler, miraslar, ödemeler, eş veya partnerle ilgili bir takım çözümsüz kalan konular, ortaklık kaynaklarınız, buralar inanılmaz çok güçlü etkiler alıyor. Özellikle Perşembe günden sonra tam aktif burası. Dolayısıyla biraz burası krizlerle de ölçülür. Burada yönetemediğiniz, sizi yıllardır zorlayan finansal konular, belki korkular, kaygılar geliştirdiniz ödemeleriniz kısmında. Yaşamınızda bir takım maddi zorluklar getirdi. Bu anlamda işte buraları çözmek, burada yeni kapılar açmak, burada yeni bir bilinç seviyesi geliştirmek çok önemli olacak sizin için. Evet, bu hafta önemli. Hem 14 Şubat haftası, aynı zamanda Mars Plüto kavuşuyor. Hafta sonunda Venüs Plüto ile kavuşuyor. Demek ki burada aslında çözülmesi gereken konuları zaten hayat devreye sokmuş. Ve siz bunu isteyerek ya da istemeyerek bunu hep düşündüyseniz, hep enerjinizi buraya kanalize ettiyseniz burası zaten ister istemez yaşamınıza girecek ama burada çözümlenemez bir şey yok. Onu söylemek istiyorum. Haftaya Ay Balık burcunda başlarız ve belki mahkemesi olan bir yengeç olabilirsiniz. Uluslararası bir işiniz olur. Bir seyahat de olabilirsiniz. Eğitimle ilgili konular, vize, pasaport işlemleri gibi vesaire konularla bir takım ilişki içinde olacak. Hatta bir takım haberler alacaksınız. Haftanın ortası sizin için kariyer anlamında önemli olacak. Salı ve çarşamba günü Ay Koç burcuna geçer. Yaşamınızın tepe noktası. İşle ilgili konuları konuşabilir. Orada yeni düzenlemeler yapabilir. Yaşamınızın diğer alanları çünkü hayatın tepe noktasıdır. Bu anlamda kariyer mesleki anlamında bazı yenilikler olabilir ve bunun için de aslında değerlendirebilirsiniz. Hemen şöyle baktığımda 14 Şubat günü burada Mars'ın da Plüto ile kavuştuğu ve siz belki finansal konularda, belki patronunuzla, belki çalışanlarınızla yeni bir anlaşma içine gidebilirsiniz efendim. Evet, önemli bir hafta dedik. Hem Venüs Plüto ile hem Mars Plüto ile kavuşuyor. Bu güçlü bir değişim ve dönüşüm döngüsüdür. Ve çarşamba gün itibariyle Ay Boğa burcunda ve Perşembe günü de aynı şekilde sosyalleşiyorsunuz. Toplum içine girme, görünür olma, arkadaş, eş, dost gibi ilişkileri biraz daha öne çıkaracağınız, özel hayatınızla ilgili belki işte sevgili, çocuklar, ilişkiler bu anlamda önemli bir 2,5 gün sizi bekliyor olacak. Ve diğer yandan burayı parasal konularla da bağlarsak eğer biraz şansa dayalı para veya böyle girişimlerle ilgili biraz da dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimi gibi gözüküyor. Burayı yöneten çünkü gezegen de Venüs de o da artık Kova burcuna geçtiğine göre finansal konulara biraz yengeçlerin özellikle bu piyasalar kısmına diyelim özen göstermeleri ama sosyal anlamda da önemli gelişmeleri bekleyebileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Hafta sonu cumartesi ve pazar Ay İkizler burcunda bilmediğiniz bazı şeyleri, duymadığınız bazı şeyleri duyabilirsiniz. Özellikle cumartesi günü biraz Uranüs Merkür karesi falan biraz şaşırtıcı gelişmeler getirebilir. Kararlarınızı, fikirlerinizi değiştirebilecek durumlar içerisinde olma olasılığınızı gösteriyor. Bunlar nereden gelir? İlişkiler gelir. İlişkiler, özel hayatınızdaki ilişkiler, kimilerinin çocuklarıyla ilgili olacak. Kimilerinin aslında aşk hayatı ile ilgili de olabileceğini düşünüyorum. Biraz böyle yol ayrımlarına götürebilecek durumlar da gelişebilme olasılığı var gibi. Tabii doğum haritasının aldığı etkiler burada totalde önemli. Sadece bir açı bunları göstermez tabii ki. Genel anlamda evet bu hafta para ve uzak hedefleriniz, işle ilgili gelişmeler ve sosyal hayatınız önemli ölçüde öne çıkıyor ve hafta sonu içe döndüğünüzde de
tüm bu gelişmeleri sonuç olarak size böyle hızlıca getirecek bazı haberler gelecek gibi duruyor. Sizin için önemli olacak zaman dilimi sevgili yengeç burçları 19 Şubat haftası olacak. Bu hafta yaşadıklarınızın nasıl diyelim background'u rövanşı diyelim gelecek hafta sizin duruşunuzla belirlenecek diyebiliriz. Evet, önemli bir süreç. Umarım her şey yolunda ve istediğiniz gibi ilerler. İyi haftalar. Değerli Aslan ve yükselen Aslan burçları, bu hafta en çok ilişkilerini düzeltmeye çalışmak, orada bir takım gelişmelerle uğraşmak gereği duyacak ya da mecburiyeti duyacak burç sizsiniz. Evet, ilişkiler evinizdeki yeni ay, Kova yeni ayı ve bu hafta oraya Mars geçer, hafta sonuna doğru Venüs geçer. Bir takım aslanların bazı ilişki dinamikleri hızlıca ortaya çıkacak. Yeni ilişkilere adım atmak bu haftanın önemli başlıkları arasında sizin için, özellikle hafta sonuna doğru. Çünkü Venüs de oraya geçiyor. İlişkileri iyileştirmek, evlilik, ortaklık gibi konularda ilerlemek bu hafta çok çok önemli olacak sevgili Aslan burçları. Evet, ve haftanın özellikle 14 Şubat, 16-17 Şubat bizim için önemli günleri. Venüs, Plüto, Mars, Plüto kavuşumları oluyor. Bir takım Aslan burçlarının bu gelişmeler altında bazı yol ayrımlarına getirebilir. İlişkilerinde önemli bazı değişim ve dönüşümler içerisine götürebilir. Tabii ki bunlar başlangıçlar olacaktır ama ilişkilerdeki yenilikleri tanımlamak, onun tanımını değiştirmek ya da oraya karşı işte harcadığınız emek ya da enerjiyle biraz sorgulama içine girmek ve orada belki de değiştirmeniz gereken konular olduğunu kanıksamak ve onu değiştirmek için bence kararlar alacaksınız. Evet, haftanın ilk günü ödeme, borç, finans, vergi, sigorta, eş, partner ilişkileriyle gelişen konular gündeminizde olurken hemen Salı ve Çarşamba günü seyahat edebilirsiniz. Geziye çıkarabilirsiniz. Eğitim, öğrenim, ticari ilişkiler biraz oralar güçleniyor sanki. Seyahat planları da bu arada birçok aslan bu 2,5 gün yapabilirler hafta ortasında. Bu belki gelecek hafta için olma olasılığı var. Eğitimle veya uzaktan yurt dışı ilişkileri veya ticari konularla ilgili haber bekleyenler de bu alanda bugünlerde haber alabilirler efendim. Evet, haftanın Perşembe ve Cuma gününe geldiğimizde aslanların iş ortaklıkları varsa, bir iş projeleri varsa, yeni bir deneyim üzerine hazırlanıyorsalar eğer bu anlamda önemli olacaktır. Venüs'ün de Plüto ile kavuştuğu önemli bir zaman dilimi. İşle, mesleki konularla ilgili gelişmeleri takip edeceğiniz bir 15 ve 16 Şubat sizi bekliyor. Özellikle bence 15 Şubat verimli, güzel gelişmeleri de elde edebilirsiniz. Evet, devam ettiğimizde yine Cumartesi günden itibaren hafta sonu yani sizin için çok sosyal bir hafta sonu sizi bekliyor. Özel ilişkileriniz, sevgililer günü aynı zamanda belki evlilik kararı alacaksınız, ilişkiyi başka bir boyuta taşıyacaksınız. Çok sosyal yani kutlamalar ya da işte sosyalleşmeler biraz hafta sonu olacak gibi gözüküyor. Hafta sonu yoğun, güzel, keyifli geçebilir. Ama cumartesi günü hızlı bir iletişim ve bilgi trafiğiyle bir takım yön değişimleri getirebilir. Aklımızdan geçenler farklı şekilde değişebilir. Zıtlıklar aslında birbirini tamamlayan şeylerdir. Bazı zıtlıklar sonucu fikirleriniz değişir ve bunlar sizin için belki de hayrınıza olacak gibi duruyor. Özel ilişkiler, çocuklar, aşk hayatı, sosyalleşmek, arkadaşlar hafta sonu en çok aslanları parlatacak. Sevgili aslanlar, tabii doğum haritanızın aldığı ölçüde bunlar değerlendirilecek. Genel olarak şöyle haftayı değerlendirdiğimizde haftanın ortasında hem ilişkilerde aynı zamanda sizin kendinizi ortaya koyma ve gücünüzü ya da enerjinizi insanlara geçirme anlamında bence en iyi değerlendirebilecek burç grubu sizsiniz. Mutlu, sağlıklı, değişim dolu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.
Başak ve yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar. Evet, 12-18 Şubat haftasının en güçlü, hayatının rutinlerini, işini, sağlığını, emek verdiği her şeyi yeniden düzenleyecek burcu sizsiniz. Evet, yeni ay Kova burcunda doğdu ve bu hafta Kova burcundaki bu yerleşime bir Mars ve bir Venüs eklenecek ve sizin için sağlık, iş yaşamı, özellikle günlük rutinleriniz, alışkanlıklarınız, alışkın olduğunuz beslenmenizden tutun fiziksel görünümüze kadar bir değişim döngüsü içine girdiniz ve burada yeni başlangıçlar sizi bekliyor efendim. Evet, haftanın genel olarak bu anlamda tabii ki işle ilgili çalışma yerleri, beraber çalıştığınız insanlar çok önemli olacak. Belli bir sağlık problemi ya da bir sağlıkla ilgili bir tedavi süreci olan bir başaksanız da burada yeni çözümler, yeni arayışlar, yeni adımlar atılacak. Belki de böyle bir görünümünüzü fiziksel olarak değiştirmeye niyet edeceksiniz. Bunu beslenmenizle, sporla veya alışmış olduğunuz diğer alışkanlıklarınızı değiştirerek yapacaksınız efendim. Haftanın ilk günü Ay Balık burcunda, Başak burçları sizin tam ilişkiler evinizde. Demek ki ilişkilerinizin de bu hafta güçlü şekilde çalışacağı bir hafta ve bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacağız. Belki de bir ilişkiyle ilgili önemli bir teklif, önemli bir gelişme veya mevcut ilişkinizi yeniden düzenleme, değerlendirme gibi bir enerji içinde olacaksınız. Haftanın hemen ikinci ve üçüncü günleri ise burada hem ilişkilerinizde hem de ödemeleriniz, işte finansal konular, ödemeler, borçlar gibi konular gündeminizde olacak. Burada karar verip harekete geçiyorsunuz gibi gözüküyor. Özellikle çarşamba günü burada yeni bazı gelişmeler işte özellikle resmi yerler mesela devlet daireleri vesaire gibi durumlar, emeklilik gibi konular gündeminizde yer tutacak. Evet efendim, Perşembe ve Cuma gününe geldiğimizde Başak Burçları sizi destekleyen bir iki gün. Ay Boğa burcunda olacak. Biraz uzak hedeflerinize doğru gidiyorsunuz. Belki de seyahate gidiyorsunuz. Kısa bir yolculuk da olabilir ya da böyle bir plan içerisinde olabilirsiniz. İşle, ticari konularla olabilir ki çünkü iş hayatınızı da önemli şekilde şekillendiren bir süreç olacağı için bu hafta ile beraber belki bir iş anlaşmasını karara bağlamak vesaire bunun gibi konular veya durumlar için önemli bir Perşembe Cuma yaşayacaksınız ve burada Venüs Plüto Mars Plüto kavuşumu yaşayacağımız bir hafta çok güçlü bir enerjidir. Değişim ve dönüşüm üzerine özellikle karar verme anlamında bir de ani patlama yani öfkeyle ilgili mesela işte istemediğiniz bir şeyi yapmak zorunda kalıyor gibi hissedebilirsiniz ama bu bizim için yani sizin için belki de çok gerekli bir şeydir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Seyahat edebilirsiniz veya bu anlamda planlar yurt dışıyla ilgili bir takım işi, düşüncesi ve eğitimle ilgili de yine olan bir başaksanız da lütfen Perşembe ve Cuma gününü iyi takip edin derim. Evet, haftanın sonunda sizin için biraz daha kararlı olduğunuzu görüyoruz. Özellikle işinizle, aileyle ilgili konular, tüm hayatınızı ilgilendiren gelişmeler gündeminizde olabilir. Özellikle cumartesi günü bir takım görüşmeler söz konusu olacaktır. Bazı iletişim ve bilgi trafiği içinde olacaksınız. Bunlar evinizle, ailenizi ilgilendiren, ebeveynlerinizi ilgilendiren konular olabilir. Belki de bir yer değişimiyle veya böyle gayrimenkullerle ilgili bir takım konu veya konuşmalar da söz konusu olabilir. Bir yenilik, belki de işinizi taşıyacaksınız, iş yerinizi taşıyacaksınız. Ya da güçlü bazı ekibinizle mesela birlikte çalışmak üzere bir ekip geliştirirsin. Buralara katmak için böyle yeni anlaşmalar gelebilir. Cumartesi günü biraz sürprizli bir gün. Bu arada onu hatırlatmak istiyorum. Sizin yönetici gezegeniniz Merkür çünkü Uranüs'te bir karesi var. Aniden bazı şekiller değişebilir, tablolar değişebilir. Aklınızda sıraladığınız bir liste vardır mesela, onun öncelikleriniz değişebilir gibi düşünebilirsiniz. Genel olarak dış konularla
ilgileneceğiniz bir hafta olacak. Peki aşk hayatınız nasıl olacak? Bence fena değil, güzel, rahatlıyor. Para anlamında bence akışın güzel olabileceği bir hafta. Destekleniyorsunuz yine bu hafta içinde. İlişkiler yönünde dediğim gibi haftanın ilk günü zaten önemli bazı el sıkışmalar olacak. Bir nihai sonuçta olabilir ya da yeni bir karar da alabilirsiniz. Yani aslında Başak burçları için o kadar da zor bir hafta olmayabilir. Süreç bakımından da söylüyorum ama hepimizin olduğu gibi Başakların da hayatında bir dönüşüm ve değişim döngüsü bu alanlarda çalışacak. Doğum haritanızın tabii nasıl etki aldığını bilmiyoruz. Özellikle derecesel anlamda ama en azından bir niyet bazında burayı çalıştırın lütfen. Burada bilinçli şekilde hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Hepimizin için olduğu gibi sizin için de dönüşüm güzel ve çok kolay gelsin inşallah. Mutlu haftalar. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar. 12-18 Şubat haftasında ilişkileri en çok ön plana çıkacak burç siz olacaksınız ve çocuklar, gelişim konuları, yaratıcılık, yeni başlangıçlar, hedef belirleme gibi konularda en çok sizin hayatınızda çalışacak. Bunun için kesinlikle aşk hayatında katıyoruz. Evet, Kova yeni ayının haftasındayız ve Kova yeni ayının bulunduğu alana bu hafta bir Mars geçiyor ve ardından sizin yönetici gezegeniniz hafta sonuna doğru Venüs'te bu alana geçiyor. Bu ilişkilerimiz anlamında dönüştürücüdür. Aşk hayatı için özellikle tabii bu hafta Sevgililer Günü aşk hayatı için en önemli etki alan burç da yine teraziler. Yeni ilişki başlangıçları sizi bekliyor olabilir. Çok sıra dışı, bugüne kadar olanın dışında ilişkilere bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Ve bu hafta Sevgililer Günü ve o gün alınan enerjilere baktığımızda tabii ki biraz zorlu enerjiler var. Çünkü niye? Mars Plüto kavuşumunun olduğu bir gün. Özellikle ilişkilerde tabii mevcut ilişkiler için ani yön değişiklikleri getirebilir. Böyle de söyleyebiliriz ama süren ilişkiler için ya da yeni başlayan ilişkiler için de yeni bir evre, yeni bir yol. Parasal konular için, finansal konular için yine terazi burçlarını önemli ölçüde farklı alanlara yönlendirecek, seçeneklerini genişletebilecek, diyelim yatırımlarla ilgilenen bir terazisiniz. Yükseleniz terazi diyelim ki yatırımlar anlamında bence farklı biraz daha geniş yelpazelere doğru yönelmeniz gerekiyor olabilir. Gökyüzü bunu işaret ediyor. Tabii sizin doğum haritanız nasıl etki alıyorsa öyle şekillenecektir. Evet, haftaya biraz sağlıkla ilgili konularla sanki spor, beslenme, egzersiz en önemlisi de çalışanlar için iş konularıyla başlıyoruz efendim. Ve haftanın ikinci ve üçüncü günü işte ilişkiler burada devreye giriyor. Bu hafta aslında terazilerde evlilik teklifi çok olur efendim. Evlilik teklifleri olur, iş ortaklıkları gelişir. Bu anlamda yeni projeler oluşabilir. Teraziler için önemli olacaktır. Çok da terazi olmasanız da mesela sade yükseleniz terazidir ama güneşiniz terazidir ama yükseleniz terazi olur, venüsünüz terazi olabilir veya terazi burcunda farklı gezegen yerleşimleriniz de varsa bu hangi gezegen olduğuyla çok alakalıdır. Bu ilişkinin ne kadar uzun süreceği, ne kadar kalıcı olacağı ya da hayatınıza nasıl fark getireceği de onlarla ölçülüyor tabii ki ama ilişkiler yönünde terazi için önemli bir zaman dilimi özellikle salı ve çarşamba günü. Evet, devam ettiğimizde perşembe ve cuma günü biraz böyle stres ve baskı oluşturabilecek bir enerji olabilir. Biraz parasal konular devreye giriyor. Finansla ilgili konular devreye giriyor. Teraziler için bu alan biraz böyle tutumlu olmakla çok alakalı olabilir. Sağlam, güvenilir yatırımlar yapmak adına çalışabilir. Ödemeler, faturalar, vergiler, sigortalar, beklediğiniz haberler, emeklilik ya da diğer resmi kurumlarla olan işleriniz, tapu mesela, işte noter işleriniz vesaire bunlar da bu alanda bu hafta terazi için ön plana çıkacak efendim.
Evet, devam ettiğimizde ise hafta sonunda terazilerin bir kısmı bir küçük gezi, bir böyle bir seyahat, bir dinlenme gibi düşünebilirsiniz. Seyahatler gözüküyor. Sevgili teraziler, zaten yıl boyunca da yıllık burç yorumlarını çekmedim ama çekeceğim inşallah senenin ortasına gelmeden. En çok seyahat edecek burçlardan bir tanesi sizsiniz. Uzaklara, yurt dışı seyahatleri gibi konulara da ve aynı zamanda eğitimle, kendini geliştirmekle ilgili de önemli çalışacak. Yani cumartesi günü biraz sürpriz bir gün. Merkür-Uranüs karesi var. Bu biraz zorlayıcı olma olasılığı var açıkçası. Nereden gelir? İşte plan yapmışsındır, aniden yön değiştirmek durumunda kalabilirsin, iptal etmek zorunda kalabilirsin vesaire gibi olabilir. Düşünce ve fikirlerde bu değişebilir. Ani değişen koşullarda bizim yaptığımız sıralamayı değiştirebilir gibi duruyor. Çok iletişim trafiği içerisinde olursunuz yakın çevrenizle bilhassa hafta sonunda ama önemli olan şu ki Venüs artık Kova burcunda ve tüm Kova burcu stelyumu sizi destekliyor. Hava elementi bir burç olduğunuz için bence başarıya ulaşmak için bir adım, bir niyet, bir karar, bir bilinçli bir hareket sizin için yeterli olacaktır sevgili teraziler. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere de. Hoşça kalın. Akrepler, yükselen akrep burçları 12-18 Şubat haftasındayız. Bir yeni ay haftasındayız. Yeni ayı yaşadık ve bu hafta etkilerini hayatımızda hızlı hızlı yaşayacağız. En çok ortaya çıkacağı zaman dilimi de tabii ki böyle çarşamba günü gibi falan düşünebilirsiniz. Evet, hayatınızın önemli bir yerinde yeni ay yaşadınız ve oraya bu hafta Mars ve Venüs geçecek ve ev, aile, yaşadığınız yer, yaptığınız işler, uğruna emek harcadığınız, çaba gösterdiğiniz birçok konu gündeminizde. Bu alan, yani akrepler için özellikle yaşamını değiştirebilecek bir alan. Şimdi taşınmaya niyet edebilirsiniz ya da ettiniz. Yaşadığınız ya da içinde bulunduğunuz duygu, kafanızda planladığınız her hareket, içinde bulunduğunuz sosyal mesela alanlar diyelim, işte kültürel konular vesaire. Buralarda bir yenilik zamanındasınız. Artık orada bir şeylerin değişmesi gerektiğini zaten siz farkındasınız ve artık aslında son böyle çabaları gösteriyor olabilirsiniz ve burada artık bir yenilik zamanı. Evet, Venüs de buraya geldiğine göre ev almak, kiralamak, emlakla ilgili konular, ev alımı, satımı, ailevi konular, miraslar, ebeveynler vesaire gibi hayatınızın temel yapı taşları ile ilgili önemli bir süreçtesiniz. Hafta olarak bu şekilde ilerleyecek ama özellikle 14 Şubat Mars Plüto kavuşuyor burada. Derece olarak etki alıyorsanız ani bir karar çıkar. Venüs de buraya geçiyor bu sefer. Aile içindeki kadınlar, dişi figürler, parasal konular yine ön plana çıkabilir. Ve haftaya biraz böyle aşkı, hayatı yine ön planda başlayacak bir burçsunuz. Şimdi bakın, Sevgililer burcu, Sevgililer Günü haftasındayız ve haftanın ilk günü bir takım ilişkilerde yenilikler söz konusu gibi duruyor. Burada bazı bitişler olabilir ya da bu yönde kararlar alınabilir gibi düşünebilirsiniz ve çocukları olanlar için önemli bir durum olabilir. Onların yaşamlarını, onların gelecek planlarını planlayabileceğiniz bir gün olarak da düşünebilirsiniz ve parasal anlamda beni nasıl etkiler derseniz güzel etkiler. Çünkü pazartesi günü su elementi yükseksiz bir su elementi burç olduğunuz için de ben olumlu olarak değerlendiriyorum. Evet, haftanın önemli sağlıkla ilgili ya da uğraştıkları işle ilgili ya da kendilerine dönük düşündükleri planlarla ilgili işler yapacak burcu da sizsiniz. Evet, salı, çarşamba günleri en çok sağlıksal anlamda, hani tıbbi konularda gelişme, işte sağlık kontrolü olur, doktora gidersiniz. Biraz ufak tefek böyle sağlık sorunlarına ilgilenebilirsiniz. Ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum.
ve çalışıyorsanız iş yerinizde bir takım böyle beklenmedik gelişmeler olabilir. İş arkadaşlarınızla, ekip arkadaşlarınızla ya da yanınızda çalışanlar vardır mesela. O alanlarda olabilir. Ha, şunu da ekleyelim. Yanınızda çalışmak üzere önemli, bir, işte, ekip, takım kurmak için böyle bir plan da yapabilirsiniz efendim. Devam ediyoruz ve haftanın perşembe, cuma günü ayın Boğa burcunda ilerlediği ve ilişkiler, ortaklı işler, evlilikler veya iş ortaklıkları ile ilgili de bir takım gelişmeleri devreye sokacak. Ben bunları en çok mesela şu alanda olabileceğini düşünüyorum. Akrepler için söylüyorum bunu. Bir iş projesi vardır. Evli olanlar eşin ailesiyle ya da kendi aileleri arasındaki bazı problemleri çözmek ya da onlarla yüzleşmek olarak düşünebilirsiniz. Önemli bir zaman dilimi olacak. Özellikle perşembe ve cuma günü akrep burçları için. Burada ani, fevri kararlar vermemek, gerekiyor diye düşünüyorum. Önemli, uzun vadede gelebilecek bir takım sonuçları da olabilir. Böyle değerlendirin lütfen. Tabii ki doğum haritanız burada esas olan. Orası nasıl etki alıyorsa öyle etki alacaksınız. Bu söylediklerimden belki de hiç de etki almaya da bilirsiniz. Diyorum efendim ve bazı akrepler için evet, ilişkiler yönünde önemli kararlar günü de olabilir. Burada evlilik gibi, ortaklık gibi gündemleri de meydana getirecek. Hafta sonu cumartesi ve pazar. Mesela sizin için şöyle bir şey gelişebilir. Bir krediyle ilgili bir plan oluşur. Bunun geri ödemesi olabilir veya yeni bir, ev almak, emlak almak, hayalini süsleyen bir idealin, amacın için mesela bir belki de iş yeri açacaksın yani. Kendine bir iş kuracaksın. Bu şekilde de çalışma olasılığı var. Hafta sonu böyle. Cumartesi, pazar bunu hani resmi olarak değil belki fikirsel olarak, meydana getirirsin. Paylaşımlar yaparsın, işte düzenlemeler yaparsın, eşinle, arkadaşınla, annenle, babanla değerlendirirsin gibi düşünün. Ama finansal anlamda çok ciddi riskli hareketler, için yani uygun olmayabilir. En azından bu hafta için bunu söylüyorum. Biraz daha böyle ayın büyümesini beklemenizi tavsiye ediyorum efendim. Evet sevgili akrep burçları bu haftanın genel anlamda biraz daha iç konularla uğraşacak burcu. Siz olacaksınız sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili, gibi konular gündeminizde olma ihtimali var ama ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü, kuzey düğümü oradan geçiyor. Bence iş hayatıyla ilgili özellikle bazı akreplerin belki çocukları olanların onların hayatlarına ilgilendirebilir efendim. Evet, hepimiz için olduğu gibi sizin için de değişim dolu ve değişime açık, yeniliğe açık bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Yay ve yükselen burcu yay olan sevgili dostlar, evet bu hafta 12 Şubat, 18 Şubat haftasında en çok girişim yapacak, yeni bir şeylere adım atacak, başlangıçlar yapacak burcu da sizsiniz. Çünkü yeni ay burada doğdu ve bu hafta buraya bizi hareketlendirecek. Yani oraya artık bir action kat diyen Mars'ımız geçiyor. Hafta sonunda Venüs'ümüz geçiyor ve tüm odağınız yeni bir şey öğrenmek adına çalışacak. Şimdi herkes için farklı çalışabilir bu. Kimilerinin hayatlarında mesela kardeşleriyle olan kavramlar çalışacak. Bazılarının işte hayalini kurduğu bir lüks bir araç için çalışır. Kimileri için kendini geliştirmek ve eğitimle ilgili konularda hızla yol alacakları şekilde çalışır ve bazılarımız için de hayalini kurduğumuz, beklediğimiz atama için yön değişiklikleri getirebilir gibi çalışacaktır. Evet burası bu hafta çok güçlü ama bu hafta 14 Şubat'ta ve 16-17 Şubat'ta burada hem Mars, Plüto, Venüs, Plüto kavuşumu yaşayacağız. Direkt zorlu bir etki almıyorsunuz. Fakat önemli şekilde de yaşamınızda, yön belirleyeceğiniz ve özellikle mesela yeni başlangıçlar dedik. Nerede? Bir kendi kanal açarsın. Kendine bir yeni platform kurarsın. Bir satış pazarlama işine girersin. Ya da sesini duyurabilecek, böyle sosyalleşeceğiniz ve biraz daha böyle interaktif bir süreç sizin için çalışacak.
Ve haftanın ilk günü biraz böyle ev, aile, yuva konuları gündeminizde. Yaşadığınız yerle ilgili belki evinizde geçireceksiniz gibi bir enerji var. Ve hemen salı, çarşamba günü bu hafta yay burçlarını destekleyen bir iki gün efendim. Sevgililer günü aynı zamanda. Çocuğu olanlar çocuğuna sevgisini gösterir. Sevgilisi olanlar sevgilisine gösterecek. Güzel sürprizler de gelebilir bu hafta bu alanda. Yani bu haftanın en çok aşk, ilişkiler konusunda hareketli burcu da siz olacaksınız sevgili yaylar. Önemli gelişmeler olabilir. Evet, burada çünkü önemli gezegen geçişlerimiz de var. Yeni bir atak, yeni bir girişim. Finansal konular için yine önemli bir iki gün olacak. Ama parasal konularda dikkat derim ben bu alana baktığımda. Özellikle salı ve çarşamba günü için bunu söylüyorum. Bu anlamda dediğim gibi ilişkiler anlamında da böyle bir girişken bir süreç gibi duruyor. Evet, devam ettiğimizde perşembe ve cuma günü biraz çalışma hayatınız, günlük rutinleriniz, işte sağlıkla ilgili konular, evcil hayvanlarla ilgili konular gündeminize giriyor. Belki biraz beslenmeyle ilgili konular da gelebilir. Bir diyetisyen, bir bu anlamda önemli bir gelişme, bir spor, egzersiz vesaire gibi girişimlerde de bulunabilirsiniz bu anlamda. Yeni başlangıçlar kendi kişisel görünümünüzle de ilgili. Belki de ilk adımı öyle atmak isteyeceksiniz mesela. Bu şekilde de gelişebilir. Estetik, güzellik vesaire gibi konular için, dönüşüm için de önemli. Ama bu hafta böyle bir action almayın lütfen derim sevgili yay burçları. Evet, hafta sonunda yine yay burçları için ilişkileri gündeminde olacak. Ay ikizler burcunda cumartesi günü biraz anlaşmazlıklar olabilir, zıtlıklar olabilir, fikir ayrılıkları olabilir. Biraz Merkür'ün zorlu açıları var. Uranüs'te aniden bir şeyler gelişebilir mesela. Ne olur? Yön değişimleri getirir. Nereden getirir? Hemen bakıyoruz. Çalışanlar veya yanında insan çalıştıranlar, yani ekip arkadaşları olanlar buralarda böyle zıtlıklar yaşayabilme olasılığını gösteriyor. Ama evli veya işte hayat arkadaşı olan ya da bir işi olan, önemli bir iş projesi olan kişiler için de yine hafta sonu böyle bir enerji var. Pazar günü içinde ilişkiler, ilişkilerle ilgili konular, teklifler, yeni düzenlemeler en çok yay burçları için olacak. Ama dediğim gibi biraz cumartesi günü dikkat diyorum. Evet, bu hafta aşkta en güçlü etkiyi alan burç sizsiniz. Ve yine hemen şöyle baktığımda evet, parasal konular içinde şunu söyleyebilirim. Finansal konuları yine çalıştıracak bir enerji yine yaylar için mevcut gibi duruyor. Fakat harcamalar vesaire gibi aslında bu alan artık rahatladı. Hani parasal konularda yaylar zor bir ağır bir süreç geride bıraktılar. Özellikle bu hafta Mars'ın da Kova'ya geçmesiyle orası iyice rahatlıyor. Bence yine bu hafta için para anlamında ben olumlu gelişmeler olabileceğini söyleyebilirim efendim. Sağlıklı, mutlu, yepyeni bir hafta diliyorum. Hoşça kal efendim. Oğlaklar, yükselen burcu Oğlak olan sevgili dostlar. Evet, önemli bir süreci artık geride bırakıyorsunuz. Evet, bu hafta 12-18 Şubat haftasında malum bir Kova burcu yeni ay yaşadık ve bu hafta orayı harekete geçirecek, action katacak Mars oraya geçiyor Kova'ya ve Venüs de Kova burcuna geçiyor. Bu da demek oluyor ki Oğlak burçlarının yaşamlarının para kısmı en çok hareketli olduğu zaman dilimindesiniz. Evet, burada yeni bir ay doğduğu için para kazanmak için, yaşamınızı sürdürmek için, kendi yetenekleriniz ve becerilerinizle hayatınızın yönünü değiştirecek planlar yapacak burcu sizsiniz. Yeni ay haftanın ilerleyen günleriyle birlikte bu parasal kavramları biraz daha böyle yavaş yavaş belirgin hale getirecek. Bilhassa bu hafta buraya tabii Mars'a Venüs'ün geçişiyle daha belirgin olacak. Ancak 14 Şubat önemli çünkü burada Mars ve Plüto kavuşacak. Yine 17 Şubat, 16-17 Şubat bu sefer Venüs geçiyor. Yine önemli bir kavuşum dereceleri burada aktif olacak. Bu da ne demek? Aslında bazen krizlerle gelir. Önce
bir şey başlamadan önce biraz bizi bazı şeylerle yüzleştirir ya, belki öyle bir takım durumlar söz konusu olabilir. Ama, biraz daha geniş ve vizyoner baktığımızda bu hafta mesela neler olabilir? Haftanın ilk günü siz bir adım atmak için hazır bekliyorsunuz. Bir girişimde bulunmak için hazır bekliyorsunuz ve bunu yapabilirsiniz. Böyle bir enerji aktif. Nerede olur? Bir şeye başlamak için mesela önemlidir. Yakın çevreyle olan bağlarınızı da yine burada devreye sokacak bir süreç olarak, düşünebilirsiniz. Haftanın salı, çarşamba kısmı yine sizin için önemli. Şimdi bazı oğlaklar taşınabilir ya da buna karar verebilir ya da evinde bir değişiklik, yenilik yapabilir. Burası da çok çok önemli gerçekten. Yani oğlak burçları için bu hafta bu ev, aile, yerleşim yeri, anne, baba veya onları ilgilendiren diğer kavramlar önemli ölçüde burada sizi harekete geçirecektir efendim. Burada yenilikler yapma, planlar yapma, gibi durumlar söz konusu olacak. Perşembe, cuma maddi manevi güvenliğimiz devreye girecek. Parasal konular, işin maddi kısmını, maddi boyutunu değerlendiriyor olacaksınız. Bu nereden gelecek? İşte yatırımlar olabilir. Finans piyasalarıyla ilgilenen oğlaklar için bu anlamda çalışacaktır ama buraya lütfen çok çok dikkat. Bilhassa bu hafta dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu Mars'ın işte bu Plüto ile vesaire kavuşumları Venüs'te burada sizin para evinizde olacağı için bu hareketler tabii derece olarak etki alıyorsanız burada zorlayıcı olabilir. Beklenmedik yönde de gelişme ihtimali var ama Perşembe ve Cuma günü diğer olasılıklar şunlar. Malum Sevgililer Günü ve ilişkilerini ön plana çıkaracak, ilişkilerde önemli bence gelişmeler yaşayabilecek bir burç grubundasınız. Aynı zamanda çocukları olanlar için çocukları, yeni yetenekleri keşfetmek, yeteneklerini ya da geliştirmiş oldukları özelliklerini öne çıkaracak bir zaman dilimi olarak da düşünün. Bu haftayı yani perşembe, cuma sizin için bu alanda oldukça önemli. Belki burada yeteneklerini parasal konularda ölçtüler ve, ya da geliştirdiler diyelim. Burada hanenize önemli şeyler yani artı puanlar yazdırabilirsiniz. Danışmanlık veriyor olabilirsiniz. Bir yaşam koçu olabilirsiniz mesela. Bu haftanın bu 2 günü sizi destekleyecek. Çünkü niye? Toprak elementinde ve işin bu boyutunda çalışıyor. Evet, hafta sonu oğlaklar için biraz egzersiz, spor, hareket, çok iş yapmak, çok iş bitirmek, çalışıyorlarsa iş yerlerinde, çalışmıyorlarsa belki kendi özel hayatlarında temizlik, arınmak gibi ekip arkadaşları, çalışanlar, iş yerindeki kişilerle önemli, diyaloglar içerisinde olacaklar. Çok haber alacak, çok şey konuşacak olabilirsiniz. Bilhassa cumartesi günü ani gelişen konular da burada, sürpriz şekilde ortaya çıkabilir. Nereden gelir? Mesela işten para kazanabilirsiniz. Aniden böyle bir şey de gelişebilir. Yeni bir iş anlaşması yaparsınız. Sağlık sorununuz vardır. Orada hızlı bir ilerleme kaydedebilirsiniz veya yeni bir proje oluşturursunuz. Yani hafta sonu günlük rutinleriniz çok çok, yoğun gözüküyor. Peki oğlaklar benim ilişkilerim, özel hayatım, ortaklı işim vesaire gibi gündemim var. O ne olacak derseniz bunu 19 Şubat haftası için planlayın. Çünkü 19 Şubat haftası bu anlamda sizin için önemli şekilde çalışacak sevgili oğlaklar. Evet, yenilik dolu, değişim dolu, farkındalıklı bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar, evet 12-18 Şubat haftasındayız. Doğum gününüz kutlu olsun efendim. Bu hafta en değişim kararları alacak ve kendisini dönüştürecek, yaşamını dönüştürecek burçlardan en önemlisi sizsiniz. Burcunuzda bir yeni ay yaşadık ve bu hafta orayı eyleme geçirecek Mars Kova'ya geçiyor ve duygusal bağlarımızı güçlendirecek Venüs de Kova burcuna geçer ve neredeyse gökyüzünün yarısı burcunuzda seyrediyor. Bu ne demek? Yaşamınızın her alanında önemli duruşlar sergiliyorsunuz. Hayatınızı değiştirecek gelişmelere çok açık bir zamandasınız. Önemli kararlar alacaksınız sevgili Kova burçları. Evet, bu hafta Mars Plüto
Venüs, Plüto tabii ki Kova burcuna geçtiği için sizin burcunuzda kavuşumda olacaklar. Bu en güçlü, dürtüsel, en içten, en derinden gelen gücü ortaya çıkartır, isteği ortaya çıkartır. Yaşamınızda en çok istediğiniz, farkında olarak ya da olmayarak ne varsa onları yaşamınıza getirmek için şu anda hazırda bekliyor efendim. Evet, bu hafta böyle bir açılış yaptım. Sizin için çok önemli bir süreç. Artık gökyüzünün böyle bir güçlü enerjisini alıyorsunuz ve pazartesi günü itibariyle Kova burçları bir takım parasal konularıyla ilgilenecekler. Beklediğiniz bir para gelebilir bu arada ya da böyle bir harcama vesaire varsa bunun planlarını yaparsınız. Haftanın ilk günü bu şekilde biraz parasal konular devrede olacak. Diğer günler yani salı ve çarşamba ise şimdi Kova burçlarının çok interaktif bir enerjide olacakları. Mesela kardeşi olan kardeşleriyle, yakın çevresiyle birtakım, Kovalar için mesela bu 2 gün oldukça, seyahatli de geçebilir. Bir yerlere gidip gelmek, insanlarla bağ içinde, iletişim içinde bulunmak adına da çalışacağını söyleyebilirim. Kadersel tanışmaların ya da şöyle diyelim, kadersel dediğimiz bazı gelişmelerin içinde de olacağımız bir zaman dilimi sizi bekliyor. Evet, haftanın, diğer günlerine geldiğimizde bu bakın çok önemli olabilir. Perşembe günü birçok Kova için perşembe ve cuma aslında, bulundukları yere, yaşamın içinde kendilerini iyi hissettikleri yer neresidir mesela? İşte evidir, belki ailesidir ya da sevdiği insanlardır. Sosyalleşmeyi seven bir burçsunuz, arkadaşlarıdır. O alanda böyle toplantılar, gruplar, davetler, yemekler, hazırlıklar gibi deneyimler yaşayabilirsiniz. Evinizde insanları ağırlayabilirsiniz gibi bir enerji aktif olacak. Partiler, yemekler, evinizin içinde böyle misafirler belki de ağırlayacağınız bir süreç olacak. Belki de uzaktan birileri gelecek. Böyle bir enerji var. Çok evinizin ve ailenizin içinde bir iç içe olacağınız bir zaman dilimi olacak. Evet ve hafta sonuna geldiğimizde ilişkiler haftası 14 Şubat haftasındayız. Belki biraz sevgililerle ilgili yani biraz daha böyle sevgilisi olan işte aşk hayatı olan kovalar için hafta sonu çok önemli olabilir. Çok fazla bilgi, iletişim, görüşme, telefon trafiği gibi durumlar içinde olacak. Bir takım kova burçları için söylüyorum. Bir takım kova burçları belki bazı sürpriz haberler alabilirler. Özellikle cumartesi günü böyle ani gelişmeler olabilir. Zıtlıklar meydana getirebilir diyebiliriz. Çocuklar, yaratıcılık gibi konular yine çok interaktif, çok sosyal, özellikle sosyal bir hafta sonu da yine Kova burçlarını bekliyor efendim. Haftanın genelinde hep kendiniz iç kulvarlar çalışıyor olacak. Önce kendinizsiniz, sonra paranız, sonra yakın çevreniz, sonra eviniz, sonra da özel hayatınız sizinle birlikte olacak bu hafta içinde. Doğum haritanızın aldığı etkilere göre tabii ki etki alırsınız ama genel anlamda güçlü bir etki. Aşk hayatı anlamında güçlü, çocuklar anlamında güçlü. Peki para anlamında aynen para anlamında da Kova burçları güçlü bir etki alacaklar bu hafta efendim. Evet, değişim ve dönüşüm, en çok kovaları aslında ilgilendiren, zaten böyle bir, burç olduğunuz için sizin yaşamınızda da bakalım hangi duraklardan hangi duraklara sizi getirecek diyorum. Öğrenmek için çok iyi bir süreç, tavsiye ederim. Hoşça kalın. Balık ve yükselen burcu balık olan sevgili dostlar, evet 12-18 Şubat haftası. Ay burcunuzda başlıyoruz haftaya. Evet pazartesi günü Ay Balık burcunda sizin için değerlendirme günü. Ne yaptığınızı, ne aldığınızı, ne verdiğinizi, önemli kararlarda bir takım gelişmeler olduysa bazı farkındalıklar yaşayacağınız, ilişkilerinizde özellikle önemli bir gün olacak sizin için. Ve bu hafta Kova burcundaki yeni ayın etkilerini çok güçlü hayatımızda hissedeceğiz. Enerji ve motivasyon gezegenimiz Kova burcuna geçer ve ilişkiler gezegenimiz de Kova burcuna geçer ve birçok balık için aslında biraz
arka plan enerjileri, ilişkileri, platonik konular, platonik aşklar vesaire gibi konular gündemde olacak. Çünkü orada bir yeni ay doğacak ve bu sizin aslında, duygusal hayatınızı, bilinçaltınızı önemli ölçüde değiştirecek bir faktör. Doğum haritanızın aldığı etkilere göre tabii ki bilhassa bilinçaltı dedim. Bilinçaltınızda ne varsa bilinç yüzeyine de onlar çıkmaya başlayacak efendim. Önemli. Eğer ki 12. evi ya da şöyle diyelim Kova burcunda gezegenleri olan ama biraz fazla gezegeni olan bir balıksanız önemli etkiler bu anlamda özellikle alacaksınız. Hayatınızda tüm yönlerini değiştirecek bilinç düzeyleri geliştireceksiniz efendim. Evet, bu hafta Plüto ve Venüs ve Mars kavuşacaklar. Bunlar çok önemli patlamalar, inanılmaz aydınlanmalar, büyük uyanışlar yaratabilir sevgili balık burçları. Bu bana kalırsa insanın yaşamındaki ilerlemesi adına en önemli ve en güçlü döngülerdir. Çünkü 12. ev bu kadar yoğun çalıştığında aslında onu dış dünyaya yansıtması adına çok önemli bir zaman dilimi olarak düşünebiliriz. Evet, haftanın ilk günü Ay burcunuzda dedik. Önemli gelişmeleri, kararları ortaya çıkarabileceğiniz ya da yeni fikirler üretebileceğiniz bir süreç. Evet, haftanın ikinci ve üçüncü günü yani salı ve çarşamba günleri bu haftanın en çok para dinamiklerinin, finansal konularının çalışacak burcu da sizsiniz. Beklediğiniz paralar, harcamalarınız veya o yöndeki gelişmeler, ödemeler de olabilir ama finansal konuları, oradaki düzenlemeleri hayata geçireceğiniz, orada hareketli bir 2 gün yaşayacaksınız. Evet, hemen, çarşamba akşamından sonra yani perşembe ve cuma günü biraz, kendi manevi güvenliğinizle birlikte, insanlara karşı ya da, işte, sevdiklerinize karşı biraz daha güçlü bağlar oluşturabilirsiniz. İşte, kimdir mesela? Sevdiğiniz insanlar, aile bireyleri, varsa eğer kardeş gibi gördüğünüz veya kardeşleriniz de olabilir. Onlarla çok sıkı bağlar içinde olacaksınız. Güçlü bir enerji. Aynı zamanda da böyle bir, bilgi ve iletişim trafiği içinde olacaksınız. Herhangi bir şeye başlamak, karar vermek, adım atmak, bu bir eğitim, bu bir ticari konu, sosyal dinamikler, veya yeni projeler gibi konular da varsa hayatınızda, işte bu 2 günü de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani perşembe, cuma bu anlamda çalışacak doğum haritanızın aldığı etkiye göre. Hafta sonu, evet, sizin için biraz daha ev konuları gündeme giriyor. Aile içindeki konular, ilişkiler, işte davetler, yemekler veya, evle ilgilenmek, evin genel düzeni vesaire, birlikte ekip arkadaşlarınız varsa orada yeni, işte, uyum sağlama çalışmaları vesaire ve tabii ki biraz köklerinizi ilgilendiren konulara da biraz daha, yoğun bir şekilde, eğilebilirsiniz. Aynı zamanda cumartesi günü biraz böyle ani haberler, işte, yön değişimleri, fikir değişimleri getirebilecek enerjilerde çalışacak. Bu sizin için nasıl geçerli olur? Evet, kafanızı karıştıracak birtakım bilgiler edinebilir, haberler duyabilirsiniz. Sevgili balık burçları. Tabii burada önemli olan şu, hani, kova elementlerinin bu kadar yoğun olduğu bir gökyüzü olduğunda, ve sizin için Oğlak, Kova, yakınlarınızla olan bağlarınız, uzaktaki birilerinden alacağınız haberler, kardeş, belki de misafir gelecek bilmiyorum. Kafanızı karıştırabilir. Biraz aklınız karışabilir açıkçası. Ama genel olarak dediğim gibi kendinizle çok iç içe olacağınız, kariyer ve para işlerinde çok, bire olacağınız, bence bir de yakın çevrenizde olan iletişim ve bilginin de size çok yansıyacağı bir hafta sonu gelecek sevgili balıklar. Evet, değişim ve dönüşüm önce nerede? İçeride başlar ve bu dönüşüm sizin sevgili balıklar içinizde başlıyor. Umarım çok güzel aydınlanmalar yaşarsınız. Hayatınızda ışık tutacak. Mutlu haftalar.